Güzel bir bahar sabahından herkese merhabalar. Günaydın. Bugün Vika ile aslında çok önemli olan ama biraz göz ardı edilen bir sorundan bahsedeceğiz. Türkiye'de korkunç şekilde azalan doğum oranları. Vika bana geçen gün çok önemli bir şeyden bahsetti. Anlatsana Vika. Bir özel okul, ilkokul, ortaokul bir arada. Yaşlı bakım evine dönüştürülmüş. Bakın bu gerçekten büyük bir trajedi. Çocukların okuduğu bir okul nüfus yetersizliği yüzünden kapatılıyor ve yaşlı bakım evine dönüştürülüyor. Çocuklar kadın başına 1.2 mı ne kadar geliyordu? Sen bakmış mıydın? Galiba 1.2 olması lazım ama özellikle büyük şehirlerde, batı bölgelerinde bu oran çok daha düşük. Tabii şehire yerleşenler çocuk doğurmuyor. Hem kültür modern baskısı var. Child free modası da var gençlerde. Doğru. Buna büyük ekonomik koşulları da eklersek aslında onları da suçlayamıyoruz. Çünkü zaten sistemin istediği şey bu. Tabii hangi sistem acaba? Hani devlet için iyi bir şey değil. Bütün bu çocuklar, bunların bir de bazıları engelli. Onların oranı ne kadar? Ve bu çocuklar iş gücü olarak düşünürsem hem kendine bakacak, ailesine bakacak, hem devlete yarayacak. O zaman emeklilik kalkabilir bence yeni nesiller için. Bilmiyorum arkadaşlar, siz dışarıda bizim gibi gözlem yapıyor musunuz? Ama biz Türkiye'de her geçen gün çok daha fazla yabancı işçinin legal ya da kaçak olarak çalıştığını görüyoruz. Tabii Orta Asya'da doğumlar yüksek. Bazı ülkelerde, Türk kardeşlerde onlar belki yerimizi alır. Bakalım, bunu zaman gösterecek. Geçtiğimiz haftalarda bir polis komiseriyle konuştuğumda Ankara'da Yeni Mahalle bölgesindeki en yoğun karşılaştığınız adli vaka ne diye sorduğumda bana şunu söylemişti: evde yaşlı ölümleri, kimsesizlikten. Kimsesiz. Yine evde, sokakta değil. Türkiye'de düşen doğum oranlarından bahsettik. Aynı zamanda bir de meslek grupları olayı var. Vika, sence yakın geleceğin en başarılı meslek grupları, en çok kazandıran meslek grupları ne olacak? Bunun üzerine normalde evde bol bol sohbet ediyoruz. Hatta şikayet bile ediyoruz. Doktorlar arasında kadın doktoru, proktoloji, diş doktoru, tamir işleri, sifon tamiri önemli. Yani ondan kaçış yok, lazım. Ya videoyu izleyenlere sormak istiyorum. Biz uzun süredir evdeki tamir, tadilat işlerini yapacak düzgün usta bulamıyoruz. Arkadaşlar, siz bulabiliyor musunuz? Varsa lütfen yorumlara yazın. Bu bence Türkiye'nin diğer büyük kanayan yarası. Zaten benim görüştüğüm ustalar çırak bulamamaktan, yetiştirecek eleman bulamamaktan sürekli yakınıyorlar. Yanlarına gelen elemanların da verimli çalışmadığını söylüyorlar. Kavgalar, dövüşler yaşıyorlarmış. Evet, kıtlık var ara elemanlarda. Ustalar zaten hep dolu oluyor. Senin küçük bir işin varsa hani baştan kilit teslim ne deniyor ona aldığında bulursun usta, ama küçük parça tamirlerde hayatta gelmiyor. Senin yüzüne bile bakmıyor. Çünkü hep dolu. O yüzden ben de birçok Türk vatandaşı gibi küçük tamir işlerini zorunlu olarak yapmayı öğrendim. Oğlanına da öğretiyorsun değil mi? O da yapsın. Önemli. Tamir ve hani somut meslekler lazım olacak. Çünkü yapay zeka her şeyden önce beyaz yakanın işini görecek. Bir de böyle beşeri dalındaki meslekler. Zaten bir doktor maaşı sanırım bugün uzman doktor maaşı ortalama 150 bin lira civarında, ama kombi tamircileri çoğu zaman ayda 150-200 bin bandında kazanıyor arkadaşlar. Sen bir de her sene yeni doktor basıyorsun üniversitelerde. Eskiler de doktor olan hani 80 yaşında da çalışır. İyi doktor. Orada bir dengesizlik öğretmenlerde, doktorlarda olacak inşallah. İyileri kalır. İşi seven. Hazır doktor demişken bizzat yaşadığım çok korkunç bir şey ben aktarmak istiyorum. Bir akrabamızın oğlu var. Çalıştı. Tıp fakültesini kazandı. Her şey iyi güzel. Ama bu arkadaş pandemi döneminde 1,5 sene uzaktan doktorluk eğitimi aldı. Bir masa başı işten bahsetmiyorum. Canımızı, vücudumuzu, sevdiklerimize emanet edeceğimiz doktordan bahsediyorum. Sistem tam 1,5 sene bir doktora uzaktan eğitim aldırdı. İnşallah onların eline düşmeyiz. Evet. Bir de yapay zeka ile kandırıyorlar. Bazı insanlar, doktorlar, yani doktorluk okuyanlar da yapay zekanın her şeyi başaracağına inanıyor. O da biraz zeka sıkıntısı. Sen yine kan vermelisin. Bazı şeylere doktorun eliyle, gözüyle dokunup bakması gerekiyorken uzaktan tıp. Vay halimize vay. Vika, peki Türkiye'de yakın geleceğin en zorunlu mesleği ne olacak? Biraz önce söylediğini tekrar etsene, insanlar duysunlar. Yaşlı
yaşlı bakıcıları. Ama bu sadece Türkiye değil, bu Avrupa, bütün beyaz dünyada sıkıntı. Her kişinin başına Orta Asyalı bakıcı yetmez. Zaten bizim buradaki Türkleri, daha doğrusu Türk doktorları özellikle sağlık personelini, teknisyenleri, hemşireleri Almanya'ya götürdüler. Onları yaşlı bakımında kullanıyorlar. Ama yine senin her sene üniversitelerden, hani Iğdırlarda her yerde üniversiteler var. Her yerden bir doktor çıkarıyorsun. İşte hepsi zekaya göre herhalde şey olacak. Yani kapasitesine göre. İşte hemşire seviyesinde olacak o doktorlar. Bu sabah yaptığımız kısa sohbetin sonuna gelmeden insanların en merak ettiği sorulardan birisini Vika'ya yönelteceğim. Vika, Ruslar neden Türkiye'ye gelmeyi çok seviyor? Çok güneş var. Deniz diyeceğim de Ankara'da deniz yok. Ama yine Ankara'yı bile seviyoruz. Sevenin sayısı arttı. Çok güneş var. Buranın denizi gökyüzü. Ya sonuçta ülke güzel. Evet, insanlar da. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.